La ilahe illallah. Seni buraya kim gönderdi? Henhene'yi neden öldürdün? Henhene'yi mi? Evet. Seninle büyük bir sorunumuz var. Henhene'yi öldürmeyecektin. Seni kim gönderdi buraya? Yoksa sahipleriniz mi yolladı? Efendileriniz mi yolladı? Ben Henhene'nin mahkemesi için buraya geldim. Burada seninle bir yol açacağız. Beraber bir yere gideceğiz. Henhene'nin mahkemesi var. Mahkemeye gelmen gerekiyor. Henhene'nin mahkemesi var. Geçen davette gelen Henhene. Henhene biliyorsunuz eridi gitti. Ben onun erimemesi için elimden geleni yaptım ama o ikide bir saldırdı, beni mahvetti. Yani beni bayağı bir yordu. Uyardım ama büyücü bana gönderirse, hangi büyücü olursa olsun gönderdiği bu şekilde. Akıbeti bu şekilde olur. Olacak olan bu. Bak şimdi bakın gelen şimdi ne diyor? Henhene'nin mahkemesi var. Mahkemesi var ha. Bu mahkeme aslında kendi aralarında olacak. Henhene'yi buraya kim gönderdi? Zaten biliyorlar onun suçunu. Ne olduğunu biliyorlar. Çünkü şu an buradalar. Onun ne olduğunu bilmezler mi? Biliyorlar tabi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birileri var herhalde. Kim var burada? Burada kim var? Kaç kişi geldiniz buraya? Buraya kaç kişi geldiniz? Kaç kişi geldiniz buraya? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bayağı bekledim. Şu an ses seda yok. Hemen bir 11-12 dakika oldu. Piyasada yok. Ses de gelmiyor. Arkadaşlar bugünkü videomuza bir sponsorumuz var. Bugünkü videomuza Taha sponsor oldu. Bizi seven bir takipçimiz. Taha yine aynı şekilde sponsor oldu. Buradan Taha'ya sevgilerimizle. Taha. Nereden olduğunu bilmiyorum. Hakan bana bir şey söylemedi. Benden büyük veya küçük bilmiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Buradan selamlarımı gönderiyorum Taha'ya. Sponsor olduğu için, bizi desteklediği için
Selamlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar eğer ki sponsor defterine isminizi yazdırmak isterseniz, herhangi bir videoya sponsor olup bizi desteklemek isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a ulaşarak bir mail göndererek haberleşebilirsiniz sponsorluk bilgileri hakkında. Bazı arkadaşlarımız sormuş, defter orada burada davet yapılıyor. Acaba isimlerde sıkıntı çıkar mı? Arkadaşlar isimlerde sıkıntı çıksa ben böyle bir şey yapmam. Böyle bir uygulama yapmam. Yani defterden ona isimleri bulması, böyle bir şey yok, böyle bir güçleri yok. Böyle bir şey de imkansız zaten. Davet ayrı, defter ayrı, o ayrı. Eğer öyle bir şey olsaydı, yani bizim burada her şeyimiz var. Mesela ne bileyim, telefon rehberim var, burada her şeyimiz var. O zaman herkese musallat olurlardı. Yani öyle bir şey olması imkansız. O yüzden öyle bir endişeniz olmasın. Yani hiçbir şekilde bir endişeniz olmasın. Çünkü şu defterin arkasında zaten, bu defterde de korumalarım var. Benim yazdığım arka tarafında korumalarım var. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı kesinlikle olmaz. Davet kapalı gibi hiç gelmiyor. Bakalım, gene bekleyeceğim ama. Bu Henhene için bir mahkeme kuruldu herhalde. Henhene hakkında bir mahkeme kuruldu. Mahkeme için buraya gelmiş. Ben aslında mahkeme değil, bu şey için buraya gelmiş. Bunu buraya büyücüler yollamış. Büyücülerin yolladığını hissediyorum. Çünkü öyle bir mahkeme falan olsaydı bu şekilde olmaz. Bunun buraya işte seninle bir yere gideceğiz, mahkemeye gideceğiz falan diyor. O Henhene'nin dediği gibi işte vefkini çıkar falan diyecek herhalde o da. La ilahe illallah subhaneke günde biraz zalimi. La ilahe illallah subhaneke günde biraz. Şöyle defterimizi buraya koyalım da. Ben buraya biraz su dolduracağım. Dediğim gibi su enerjiyi alıyor. Aldığı için de bu kadar yeter. Keloğlan'ın tesisi aklıma geldi. Keloğlan bunda su içiyordu ya. Keloğlan filminde. Vallahi ne günlerdi. Bakın Henhene'yi gönderen büyücüler burada büyük bir şey istediler. Yani daha doğrusu farklı bir şey istediler. Burada neyin peşindelerdi? Yüzüğün peşindelerdi. Emanet diyorlardı. Yüzüğün peşinde ve emanetin peşindelerdi. Bu yüzden Henhene ama hiçbir şeyi elde edemedi. Benim uyarmama rağmen gitmedi. İkide bir saldırdı, ikide bir, yani çok zorladı beni, çok sıkıntı yaşattı ama sonuçta kurtuldum ondan. Bir şekilde kurtuldum ve Henhene gitti. Şimdi buraya farklı bir sıkıntı geldi şimdi. Buraya gelen de bu büyücülerin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. Demek gelmeye karar verdin. Şimdi buraya ne için geldin? Daveti neden sabote ettin? Kapsız kitabın davetleri sabote olmaya çok açık. Ben bir görevliyim ve seni götürmeye geldim. Eğer benimle gelirsen mahkemenin olduğu yere gideceğiz. Mahkemenin olduğu yere ben gelmiyorum. Mahkemeyi kim kurdu? Bana söyler misin mahkemeyi kimin kurduğunu? Efendilerim hep orada. Henhene hakkında sana bir şeyler soracaklar. Efendilerim biliyor Henhene hakkında neler olduğunu. Mahkemeye gelmeyeceğim. Sen kapsız kitabın davetlerine neden geldin? Onu söyle. Buraya sen başka bir amaçla geldin. Mahkeme niyetine, yoksa bir oyun çevirmeye mi geldin? Üzerindeki korumayı çıkar ve benimle gel. Sen istediğin zaman her yere gidebiliyorsun. Sadece benimle geleceksin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Senin eğer bu olayları fazla uzatırsan sonun Henhene gibi olur. Anladın mı beni? Ya burayı terk et ya da
ne için geldiğini, amacının ne olduğunu bana söyle. Eğer söylemiyorsan burayı terk et. Bakar mısınız ya? Korumanı çağır gel diyor. Hadi. Kimsin? Burada mısın? Birileri daha. Buradan karşıya bakıyorum ama ışık yüzüme vuruyor. Kim olduğunu söyle. Bana kim olduğunu söyler misin? Bana kim olduğunu söyle. Şimdi telsizle böyle konuşuyorum. Telsizle aslında konuşmuyorum. Yani ses mikrofondan anlaşılsın diye bu şekilde tutuyorum. Mikrofonum burada. Anlaşılsın diye bu şekilde tutuyorum. Burada kaç kişi var? Kaç kişisiniz? Evet. Bugünkü davetim normalde Edebola'nın davetiydi. Edebola 12. Edebola'nın davetini neden yapmadım? Çünkü tehlike daha geçmedi. Yani bu gelen de henhene gibi bir şey. Birini hallettim, başka birini yollamışlar. Bu mahkeme falan hikaye. Mahkeme olsa benim haberim olur. Öyle bir şey yok. Mahkeme olsa haberim olurdu zaten. Mahkeme olmayacağına göre bu gelen de büyük bir ihtimal aynı henhene gibi geldi. Henhene saldırıyla bir şeyleri düzeltmeye çalıştı. Bir şeyleri istemeye çalıştı. Bu gelen herhalde kibar kibar isteyecek. Büyük ihtimal yüzüğü isteyecekler. Ama yüzük biraz kusura bakmayın da biri Edebola'nın peşinde, biri yüzüğün peşinde. Buraya gelen davetliler genelde yani ne bileyim biraz buraya gönderen daha doğrusu. Gönderen biraz geri zekalı herhalde. Gönderen biraz geri zekalı. Arkadaşlar bu şekilde ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün İslam alemine sesleniyorum. İslam alemi biraz daha çalışsın, daha çok çalışsın. Bütün Müslümanlık her insan kim ben Müslümanım diyen varsa daha çok çalışması lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Bilhassa dinimizi de el üstünde tutmamız lazım. El üstünde tutmamız lazım. Öyle bir zamana geldik ki İslam'ı o kadar kötü bir şekilde gösteriyorlar ki yani buna engel olmamız lazım. Evet. Telsizden ses yok. Aslında radyoyu da açmam lazım çünkü ikisinin frekansı farklı. Cihaz hem FM hem AM yayın veriyor. Hem de muma bakar mısınız? Mum bitti bitecek. Aynen çiçek gibi oldu. Şöyle açalım bakalım. Beş. Beş 85. Evet, radyo bazı şeylerden etkilenebiliyor. Telsiz gibi değil. Bakın burada kablolar var. Bakın buradan etkileniyor. Telsiz olsa mesela bilgisayarın mesela fişinden etkilendi.
Allahu Ekber. Henhene ile bir akrabalığın var herhalde. Bu henhene senin neyin de onu söyler misin bana? Henhene bizden biriydi. Henhene hiç konuşmadı. Deli miydi o? Konuşurken çok kötü bir şekilde konuşuyordu. Ve devamlı saldırdı. Bunun suçlusu ben değilim. Saldırdı. Senin gibi gelseydi, normal konuşsaydı cevabını verdim. Onu çok uyardım. Ama uyarıma karşılık vermedi. Her defasında saldırdı. Eridiği zaman bile saldırdı. Eğer ben gelseydim onun gibi davranmazdım. Nasıl davranırdım? Seninle konuşurdum. İstediklerimi söylerdim. Belki de verirdin. Şu an istediklerimi söylüyorum. İstediklerini söylüyorsun. Şimdi bak henhene buraya geldiği zaman o kadar kötü bir şekilde saldırdı ki sen bunu görseydin bana hak verirdin. Ben her şeyi gördüm. O gün ben buradaydım. Ve sen haklıydın. Onu çok uyardım. Hiçbir şekilde beni dinlemedi. Emaneti almaya kararlıydı. Emanet dediğiniz nedir? Yüzüğü mü istiyorsunuz? Bana getirilen yüzüğü mü istiyorsunuz? Sana getirilen yüzük, onu bize versen bile biz onu götüremeyiz. Henhene onu istemiyordu. Henhene sana emanet edilen Edobala'nın peşindeydi. Onun planı farklıydı. Benim planım daha farklı. Ben sana güvendim. Bana güvenmiş. Bakın buraya kadar gelmiş. Radyoyla uğraşırken hiç görmedim. Size şunu söyleyecektim. Radyo elektrik akımından etkileniyor ama telsiz etkilenmiyor. Bakın. Bak. Gördüğünüz gibi radyoda etkilenme var. Şimdi bazı arkadaşlarınız demişti ya elektrik panosundan etkilenir. Tamam, haklısınız. Radyo etkilenir. Ama telsiz UVF olduğu için telsiz etkilenmez. Bakın telsiz açık. Şöyle basayım bakın. Bak. Telsiz şu an açık. Telsiz şu an açık ama bakın buraya aynı şekilde geliyorum. Şuraya geldim. Bakın hiçbir şekilde etkilenmiyor. Gerçi bunu daha önce size gösterdim de tekrar göstermenin bir anlamı yok. La ilahe illallah subhaneke ve nekünde minel zalimin. La ilahe illallah subhaneke. La ilahe illallah subhaneke. Bu gelen büyük ihtimal ya bize bir anlaşma sunacak ya da kendi bildiği bir şeyi söyleyecek, bilmiyorum. Bir şeyler isteyecek ama. Bakın mum da yavaş yavaş gidiyor. Allah'ıma salli ve sellem. Evet, senin burada amacın sadece mahkeme için miydi? Hayır, mahkeme için değil.
Ben ilk başta seni bir yere götürmeyi istedim. Bunu mahkeme ile söylemek istedim. Bunu seni mahkeme ile kandıracaktım. Ama gelmeyeceğini anladım. Nereye götürecektin beni? Nereye gidecektik? Ya şimdi sen bir de sen. Vefkini çıkar diyorsun. Vefkimi çıkarsan bile sen bilmiyor musun? Okumalar size zarar verir. Okumaların size zarar vereceğini bilmiyor musun? Eğer ben de seninle Mezna'ya gelirsem birçok şeyi anlatırım. Neyi anlatacaksın? Henhene'nin yaptığı yanlıştı. Bizi buraya göndereni anlatacağım. Bizi buraya Petrus gönderdi. Petrus mu? Evet. Hangi Petrus? Neredeki Petrus? İsmi soy ismi sadece Petrus mu? İskoçya'daki Petrus. İskoçya'da şu an bir ritüel yapıyor. Yaptığı ritüel kanlı bir ritüeldir. İletişimi benimle kurmak istiyor. Ben şu an oraya gidip geliyorum. Konuştun mu Petrus'la? Evet. Buradan gittikten sonra oraya gidiyorum. Oradan geldikten sonra burada görülüyorum. Ne istiyor Petrus senden? Seninle ilgili her şey. Bu Petrus 3 aydır senin peşinde. Petrus 3 aydır benim peşimde. Bakın mum söndü. Petrus 3 aydır benim peşimde. Benim peşimde birinin olduğunu biliyordum ama bu şekilde öğreneceğimi bilmiyordum. Benim peşimde olan büyücülerin peşi. Büyücüleri anlıyordum, biliyordum ama bu şekilde öğreneceğimi bilmiyordum. Petrus, İskoçya'da. Şu an ritüel yapmış. Bakın şu an gitti onun yanına. Onun yanında konuşuyor ama ikili oynayabilir. Belki de ikili oynuyordur. Petrus'a anlatıyordur, konuşacak evet. Buraya gelince de sana güveniyorum. Şöyle böyle konuşuyor işte. Acaba gittikten sonra ilk beraber mi gidiyorlar? Buraya gelen telsize konuşan kimse onunla beraber gidiyor. Evet. Petrus. Kim? Kim bu acaba? Petrus. Düğümlü kitabın davetlileri korunaklıydı. Düğümlü kitabın davetlerine biz bir koruma yapmıştık. Biliyorsunuz düğümlü kitaba ilk başladığım zamanlar o kitapta da böyle sıkıntılar yaşanıyordu. Araya gelenler oluyordu. Bir de sabote edenler oluyordu daveti. Ondan sonra ona bir koruma yaptıktan sonra kaldı. Şimdi kapsız kitaplar öyle. Kapsız kitaptan birini çağırmaya başladığım an bir tane manyak geliyor buraya. Yani kötü bir varlık, kötü bir yaratık geliyor buraya. Geldiği zaman ne yapıyor bu sefer? Böyle şeyler oluyor. Mesela o buraya gelen Henhene gibi. Henhene nasıl kötü davranışlar yaptı, saldırdı. Yani demek ki Petrus göndermiş ikisini de. Biri yandığı için Henhene yanmasaydı bu gelen de saldıracaktı. Bu gelen de aynı onun gibi davranacaktı. Yandı. Yani bana diyor sana güveniyorum. Sen haklıydın falan. İlk başta bana dedi ki seni mahkemeye götüreceğim, beraber gidelim. Şimdi diyor Mezna'ya beraber gidersek her şeyi anlatırız. Her şeyi çözmeden hiçbir şey anlatamaz bana. Önce her şeyi çözmemiz lazım. Önce her şeyi çözmemiz lazım ki bir şekilde yani ne yapacağız?
Evet, bunun ne olduğunu anlayacağız. Ondan sonra bu büyücünün hiçbir şekilde artık büyücünün bize hiçbir şekilde iletişimi olmadan, hiçbir şekilde zararı olmadan bunları deşifre edeceğiz ve bağlayacağız. Yani büyücüyü bir şekilde devreden çıkaracağız. Artık peşimize bak, 3 aydır peşimdeymiş. Demek ki buraya kadar gönderebiliyor. Buraya kadar buldular. Davetleri buldular. Adresi değil de davetleri buldular. Davetler bulunduğu için şu an şöyle bir bakalım. Allahu Ekber. Demek Petrus seni gönderdi. Evet. Beni buraya Petrus gönderdi. Henhane'yi de Petrus göndermişti. Bizi buraya gönderdiği an hiç düşünmeden geldik. Petrus'a itaatimiz sonsuzdu. Bizi buraya büyük bir tehlike olduğunu bile bile gönderdi. Bizim haberimiz yoktu. Geldiğimiz an sende bir emanetin olduğunu biliyordu. Edobala'nın yerini öğrenmek istedik. Sen söylemeyince Henhene saldırma kararı aldı. Ben korkutarak yerini öğrenirim dedi. Ama senin bu şekilde davranacağını bilmiyordu. Ve sonunda yandı. Eriyip gitti. Sen haklıydın. Petrus bizi ölüme gönderdi. Ben de Henhene gibi yanabilirdim. Eğer ben de yansaydım, Petrus hiçbir şey yapmayacaktı. Evet, Petrus sizi ölüme göndermiş ve hiçbir şey umurunda değil. Neden böyle bir hata yaptınız? Bakın ya gerçeği söylüyor. Petrus bizi ölüme gönderdi diyor. Ya gerçeği söylüyor. Çünkü doğru söylüyor. İkisi birden gelseydi Henhene ile beraber demek ki ikisi birden yanacaktı. İkisi birden yanacaktı ve Petrus biliyormuş. Yanacaklarını biliyormuş. Bir şekilde onları yakacaklarımı, eriteceklerimi biliyordu. Bu onu öğrendi. Şu an numara da yapıyor bilir. Numara yapıyor olabilir. Bir de başka bir şey de çıkabilir bu işin altından. Petrus, İskoçya'dan. İskoçya'da ne kadar Petrus varmış ya. Geçenlerde ayağımı burktum. Şu an halen bileğimde bir ağrı var. Yürürken bayağı böyle bir tuhaf yürüyorum. Henhane'de burkuldu. Çünkü ondan önce de hafif bir burkulma vardı. Sonra Henhane'de de burkulunca bu gidiyorlar. 2 kişi. 2 kişi artık kaç kişi de gidiyorlar. Buralarda başka kimse var mı? Sesimi duyan kimse var mı? Petrus'a bir haber göndereceğim. Petrus eğer bu işlere devam ederse Petrus'un kabusu olacağım. Gelen yaratık istediğin gibi haber götür. Petrus'un kabusu olacağım. Petrus'un kabusu olacağım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şu an ses falan yok. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlar kelime-i tevhid. Bakın la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah Zülcelal diyor ki la ilahe illallah diyene ben cennetime koyacağım. La ilahe illallah Muhammed. Kalpten ve gönülden imandan la ilahe illallah söyleyin. La ilahe illallah.
La ilahe illallah da diyenler deseniz olur. La ilahe illallah. Aslında gerçeği şöyle. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ama la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Baştaki la'yı uzatırsanız 4 elif kadar uzatabilirsiniz. Öyle fazileti daha yüksek oluyor. Fazileti biraz daha yüksek oluyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bakalım neredesin? Ey davetli. Ey davetli, burada mısın? Ey davetli. Telsizden hiç ses yok bakın. Çıt yok. Şu an hiçbir ses yok. Gelen de yok, giden de yok demek. Şimdi bir mumum daha var. Bir mum daha var, onu da bulup yakabilirim ama. Bakın radyomuz da açık ama yok, radyoyu kapattım. Radyo. Telsizin sesi daha temiz. Daha temiz olduğu için açık tutuyorum. Radyoyu da düşünürsek radyodan da olur aslında. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Henhene ile beraber geliyorlar buraya. Buraya gelip buradan Edebolay'ı almayı istiyorlar. Ama Henhene yüzüğü de istiyordu. Bu söylemiyor. Bu söylemiyor, sanki ben unutmuşum gibi. Henhene yüzüğü de istiyordu. Sana gelen emaneti ver diyordu. Yüzüğü de istiyordu. Ben Edebola'yı zannediyordum. Edebola'dan bahsetmiyordu bile. Sana gelen emaneti ver diyordu. Emaneti ver de şimdiki de diyor ki Edebola'nın peşindeydi. Edebola şu an Arohan'ın yanında. Edebola'nın davetini herhalde böyle giderse biraz zor yapacağız. Çünkü ikide bir peşindeler ama İskoçya'daki bu büyücünün bir şekilde iletişim adreslerini, yani o bulmama gerek yok da buradan ben de onun gibi oraya bir mesaj göndereceğim bu gelenle. Gelenle göndereceğim. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Burada her an henhene gibi yapabilirdi. Telsizi bırakacağım. Telsiz elimde, şimdi tek elle kamerayı. Şöyle ses gelirse zaten gelir. Allahu Ekber. Demek Edebola aynı şekilde emaneti istemiyordu. Sana bir mesaj verirsem dediğin büyücüye gider misin? Petrus'a. Petrus şu an seni soruyor. Ne soruyor? Ne yaptığını soruyor. Beni biraz sıkıştırdı. Emaneti aldın mı diye. Ben ise onu dinlemeyeceğim. Henhene'den bahsedince hiçbir şekilde bir şey söylemiyor. Bana git, emaneti al gel diyor. En azından yerini öğrenmek istiyor. Yerini mi? Kimin? Edebola'nın. Ben sana tam olarak güvenmedim. Yüzüğün mü peşindesiniz? Edebola'nın mı? Aslında ikisinin. Sana dediğim gibi yüzüğü eğer alırsak onu götüremeyiz. Yüzük bizim işimiz değil. Ama
Edebola'yı götürebiliriz. Edebola'yı bildiğim gibi bir kralın yanına vermişsin. Bu kral her neredeyse onu koruyor. Bunu öğrendim. Evet, o kral koruyor onu. Ben de koruyorum Edebola'yı. Sana bir şey diyeceğim. Petrus'un yanına git ve ona de ki eğer başka birini daha gönderirsen onları yakacağımı, seni de yakacağımı Petrus'a söyle. Ve Petrus'un başına büyük dert olacağımı, onun başını çok kötü ağrıtacağımı da söyle. Tamam mı? Söylerim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Böyle şeyler oluyor. Davetler arasında böyle şeyler oluyor. Çünkü bizim gibi yapmayanlar, yani benim gibi yapan değil de büyücülük şeklinde yapanlar var. Büyücülük şeklinde, yani bunları büyüyle yönetenler. Benim yaptığım davetlerle değil de büyülerle yönetip, ritüellerle. Yani bunlar her türlü günahı işlemeye hazır olan kişiler. Bunlar bakın yüzüğün peşindeler. Yüzükle büyü yapacaklar. O yüzük buraya farklı bir şekilde geldi ve bana verildi. Yani yüzüğün peşindeseniz de yüzüğü bana gönderen kişilerden korkmuyor musunuz? Yüzük ne şekilde geldi? Bir de Edebola'nın peşindeler. Edebola biliyorsunuz istihbarat yaradı. Yani ilk metafizik alemin istihbarat şefi diyeyim. Edebola'nın bildiği çok şey var. O kadar şeyden bahsetti ki Edebola'dan sonra yapılan davetli de planlardan bahsediyorlar. Bakın bir sürü plandan bahsediyorlar. Bu planları anlatamıyorum. Çoğunu anlatamıyorum. Ama bazı şeyleri kendileri açık açık söylediler. Ve bir iki şeyler daha var. Yani anlattıkları çok şeyler var da burada söylendiği zaman biraz sıkıntılı olur. Burada söylemek biraz sıkıntılı olur. Ama ben gerekli iletişimi kuruyorum. Gerekli iletişimi bazı arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarım, bazı da yetkili arkadaşlarım var. Onlarla haberdarım, onlarla iletişim halindeyim. Her an her şey olabilir. Allahu Ekber. Petrus'un yanından geliyorum. Sen zaten belli Petrus'un yanına gidip geliyorsun. Petrus'a söylediklerini söyledim. Bir daha seni rahatsız etmeyecekmiş. Emin misin? Buna sen inandın mı? Ben inandım. Ama nedense ben inanmadım. Petrus seni kandırıyor, biliyor musun? Petrus seni buraya aynı henhenenin eridiği gibi seni de erimeye gönderdi. Sen Petrus'un umrunda değilsin. Bunlar sizi kullanıyor. Petrus'un çünkü bir inancı yok. O kötülük üzerine her şey yapıyor. Siz de kötülük üzerine her şey yapıyorsunuz, değil mi? Gel bırak Petrus'u. Petrus'tan hayır gelmez. Sen de gel, İslamiyet'i seç. Eğer seçersen İslamiyet'i, Petrus'tan da kurtulursun. Eğer ben öyle bir şey yaparsam, henhene gibi erimez miyim? Erimezsin. Hak yol, İslam yoludur. Hak din, İslam'dır. Bunu eğer düşünürsen, kurtulursun. İstersen git Petrus'a da söyle. Aynı söylediklerimin hepsini Petrus'a söyleyebilirsin. Evet, şu an kafası karıştı. Şu an kafası karıştı.
Petrus. Petrus. Bakın geçen neredeydi kablomuz? Geçen mikrofonumuz videonun sonunda kesiklik yaptı. Tamamen şu kablonun yüzünden. Bu mikrofonun kablosu. Yaka mikrofonun şöyle burada da bir cihazı var, parçası var. Kameraya bağlanan kablo bu kablo. Bir ucu kameraya, bir ucu da bu yaka mikrofonunun diğer parçasına bağlanan, yani alıcıya bağlanan uç. Bunda bir temassızlık oldu. Her sesim gittiği zaman kameranın sesi devreye girmiş. Kameranın sesi mikrofon devreye girdiği zaman kameranın sesi giriyor, ara sıra çekiyor. Öyle bir şey oldu. Bazen de gecikmeler oluyor. Sesim sonradan geliyor. Tamamen kameradan oluyor. Kameranın sesi 3-4 yere bağlı olduğu için hem ses cihazına hem de mikrofonun altındaki cihaza ve yaka mikrofonları hepsi oraya bağlı. Yani öyle olmasa bile ben şaşarım. Bu kadar şeyi kaldırması bile iyi. Ey davetli, sen gel beni dinle. İslamiyet'i seç. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eğer henhene seçseydi o da kurtulurdu. Henhene seçseydi Petrus dinlemezdi. Şu an farklı bir yerde olurdu. Sen gel dinle. Sen bilirsin. Zorlama yok. Hiçbir şekilde zaten dinde zorlama yoktur. Doğru yolu herkes bilmesi lazım. Ya herkese bir göz var, bir nizam var, bir insan anlaması lazım ya. Bu hiçbir şey, bakın hiçbir şey yani kendiliğinden oluşmadı ya. Tesadüfen oluşmadı. Tesadüf diye bir şey yok. Soruyorsun, ateiste soruyorsun, dünya nasıl oluştu diyor. Diyorum sen nasıl oluştun? Doğa diyor beni oluşturdu. Doğa, bakın doğa diyor. Beni diyor doğa oluşturdu. Seni doğayı kim oluşturdu? Salak gibi duruyor. Şimdi tamam düşünce böyle bir düşünce. İnanç yok. O inanç her şeyi önüne seriyorsun. O bir kere kafaya koymuş. İnanç olmayacak. Ama şöyle bir baktığın zaman, şöyle bir mantıklı düşündüğün zaman ya insanoğlunun metabolizmasını geçtim. Bir bitkinin, bir hayvanın, bir canlının metabolizmasını incele. Sivrisineğin ya. Metabolizmasını incele. Kafayı yersin. O kadar muazzam ve muntazam bir şekilde her şey dizayn edilmiş ki bunu yaratan bir yaratıcı olması lazım. Bir yaratıcı var yani. Bunu yaratan, bu hesaplamaları yapan bir yaratıcı var. Bunu ateistlere, inançsızlara söylüyorum. Bu hiçbir şekilde doğanın yapamayacağı bir şey. Doğayı yaratan da Rabbimiz zaten. Evet. Evet. Burada kim varsa, eğer sen, eğer başka biri, eğer ki daha farklı biri varsa bunu kesinlikle bilsin. Bunu kesinlikle bilsin. Burada farklı biri varsa ben seni de çağırıyorum. İslamiyet'e davet ediyorum. Evet. La ilahe illallah subhaneke. La ilahe illallah subhaneke. Beni düşündün mü peki? Söylediklerimi düşündün mü? Söylediklerimi düşündün mü? Sen buraya gelen henhenenin kendisi misin? Yoksa onunla beraber gelen misin? Bir şeyler söyle. Henhene misin? Buraya gelen henhenenin yardımcısı mısın? La ilahe illallah subhaneke ne kuntum minel.
Aynen söylemek istediklerim. Bizi yaratan bir Rabbimiz var ve bir elçisi var, hatta elçileri var. Birçok elçi gönderdi. Ve beraberinde kitaplar indi. İncil, Zebur, Tevrat, Kur'an-ı Kerim. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Sıralamaya koyarsın. Hepsinde de İslamiyet vardı. Hepsinde. Bakın hepsinde İslamiyet. Hepsi İslamiyet üzerine indi. Ama ne oldu? Herkes, insanlık onu böldü. İnsanlık onu böldü. Herkes kendine ayrı bir din çıkardı. Böyle bir şey var mı ya? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. Sonuç neye varacak hiç çok merak ediyorum. Sonuç neye varacak? Gerçekten merak ediyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Davetli. Davetsiz. Son davetliler hep davetsiz. Son gelenlerin hepsi davetsiz. Hep davetsiz misafirler buraya geliyor. Hep buraya gelenler davetsiz misafir. Şu an burada. Ne yapıyorsun? Henhene sen neyindi? Ne mahkemesinden bahsediyorsun? Bahsettiğim mahkemeden benim bir ilgim yok. Mahkemeye falan gelmeyeceğim. Seni buraya kim gönderdiyse ona git aynı şekilde konuş. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Bakın. Yani kışın ortasında terliyorum şu an. Burada birileri daha var. Burada birileri daha var. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. İnanın öyle bir merak ediyorum ki şu an iş nereye bağlanacak? Bu İskoçya'daki Petrus. Ne Petrus ama ya? Sadece Petrus mu? Bakın net bir şey söylemedi ama ben bunu Petrus söylediği için yardımcılarımla öğreneceğim zaten. Bir şekilde öğreneceğim. Petrus'un başka bir ismi var mı? Petrus. John Petrus. John Petrus. Evet. Ben artık onunla değilim. Beni azat etmesi için ona yalvardım. Ama yok dedi. Ben artık John Petrus'la beraber değilim. Söylediğin gibi
Ben de İslamiyet'e geçmeyi istiyorum. Bunu kendini isteğinle mi istiyorsun? Evet. Ben bunu kendi isteğimle istiyorum. Artık John Petrus beni oynatamaz. La ilahe illallah. Tamam, o zaman kelime-i tevhid getir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Şimdi kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben hiçbir zaman artık kötülük yapmayacağım. Bu yolda ben de varım. Beni ordularınıza alabilirsiniz. Beni istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Biz istediğimiz gibi çalıştırmayız seni. Sen özgürsün. Ne yapmak istersen onu yaparsın. İstersen Müslüman kabilelerle tanışabilirsin. Oralara gidebilirsin. Seni Müslüman bir ülkeye, Müslüman bir kabileye gönderebilirim. İstersen buralarda da kalırsın. Benim bildiğim birkaç yer var. Oralara gidip oradan da başka bir yere gitmek istiyorum. Tamam, istediğin yere gidebilirsin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Müslüman oldu. Acaba bu kadar kolay mı ya, değil mi? Bir tuhaf oldum. Şaşırdım gerçekten. Maşallah. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah mübarek fihi ve aleyhi ve la tedru ebeden mahbeytum. Bakın Petrus'tan hiçbir şekilde Petrus'la artık çalışmayacak. Petrus'u bıraktı. Şimdi şöyle yalandan yapabilir, münafıklık yapabilir. Mesela münafıklık nedir? İşte yalandan Müslüman oldum diyorsun, inandım diyorsun, aslında inanmıyorsun. Bu insanlar için geçerli. İnsanlar yalandan Müslüman oldum der. Müslüman olur, ondan sonra yalandan Müslüman olduğunu söyler ama Müslüman değildir ya da ateisttir. Yalandan namaz kılan Yahudi vardı ya. Yalandan namaz kılan Hristiyan vardı. Bunları biliyoruz yani. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar mesela yalandan kelime-i tevhid getiremezler. Yalandan şehadet getiremezler. Bunlarda öyle bir şey yok. Çünkü Allah'ın nuru onları yakar yani. Nasıl ki Kur'an okunduğu zaman iblis yanıyor, eriyor. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman eriyor ve uzaklaşıyor oradan. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa o evden bir nur arş-ı alaya yükselir. Arş-ı alaya yükselen nur her yerden görünür. Yani bütün melekler görür. Melekler ve yaratıklar herkes görür onu. Onu kötü yaratıklar, şeytani yaratıklar, bütün kötü varlıklar o nuru görür ve oradan kötü yaratıklar uzaklaşır. Melekler oraya rahmet yağdırır. Allah Zülcelal'ın rahmetine. Ve her yerden görünür dediğim zaman bakın o evde işte Allah'ın nuru var derler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in böyle bir etkisi, böyle bir gücü var. Allah Zülcelal'ın gücü yani bu. Allah Zülcelal'ın ayetleri, kelamı. Allah Zülcelal'ın konuşması. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki dereceler çok yüksektir. O yüzden imkanınız olduğunca Kur'an-ı Kerim okuyun. Kur'an okuyun evde. Surelerden, ezberinizde okuduğunuz sureler bile Kur'an-ı Kerim okumak gibidir. Burada bir sure, Kur'an'dan bir sure okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim okuduğunuz gibi bir nur oluyor zaten, nur. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lam yelit ve lem yulat ve lem yekun lehu kufuven ahad. Mesela bunda bile bir nur yükseldi. Nur oluyor, nur. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeydir. Demek istediğim yani hiçbir şekilde münafıklık yapamazlar. Bunların söylediği gerçek. Ama insan bir tuhaf oluyor. Çok çabuk oldu böyle şeyler. Çabuk oldu diye düşünüyorsun ama oluyor işte. Allah mübarek etsin, ne diyeyim.
La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke. Bu büyük ihtimal daveti kapatacağım şimdi daveti. Şimdi diyeceksiniz nasıl bir davetti bu? Bu davette nasıl geldi? Davetine başladım, çalışma yaptım. Edebola'nın davetini yapacaktım. Çalışmada bu geldi. Bunun geleceğini hissettim. Ondan sonra bekledim. Ve bu geldi. Geldikten sonra da uzatmadım. Şimdi daveti kapatacağım. Önce bir daha görüşebilirim. Bireysel davette görüşebilirim. Ne yapacağını bir göreyim, ona göre artık bir istişare yapacağız. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun.